Herkese merhabalar. Tüy Diken Hikayelerinin 7. bölümüne hoş geldiniz. Aynen. Bölümleri 2 parçaya böldüğümüzde bu 7. bölüm oluyor. Yani 7. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlere her zaman olduğu gibi, yani bazen olmayabiliyor da her zaman olduğu gibi korkunç hikayeler anlatmaya çalışacağız. Yine adettendir. Ben başlayacağım tabii ki hikayelere. Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Çünkü bak geçen şeyi anlattım bir tane, beğendik. Neyse, fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Şimdi bizzat benim yaşadığım bir hikaye ve ilk defa bu arada hani bizim bu gruba anlatıyorum. O yüzden ilk tecrübe, bakalım nasıl olacak. 2013 ya da 2014'te oldu, tam hatırlamıyorum kesin tarihini. Bizim İzmir'de bir aile dostu, yani bir aile var. Bunların evine gitmiştik. O sırada onların başka bir arkadaşının evindeydik. Sen tanıyor musun bu arada? Abi böyle ev çok hoş, böyle 2 katlı dubleks bir ev. Böyle küçük minimal bir bahçesi var. Bahçenin arkası böyle toprak, kum, hani taş, park olur ya, parkların zeminleri olur ya, çocuk parkları. O tarz, üstünde de var, çocuklar oynasın diye böyle salıncak, işte kaydırak, ismini unuttum birden. Tahterefeli tarzı şeyler var. Hani çocuk arkadaşlar gelmesin, kendi oynasın vesaire de. Çocuklar 3-4 yaşında bir şey zaten. Çocukları da. Neyse. Abi böyle ben yazın erken yatıyorum, beni tanıyorsunuz. Saat 9 falan dediğiniz zaman ben yatağa giriyorum zaten. Evde böyle tam böyle önünde vantilatör var. Klasik, tam benim güzel uyku şeklim, açayım böyle diye salya bakarak yatayım. Bir gün abi neyse gittim yine yatacağım. Saat böyle 11.30-12 falan da uyuyamıyorum. Bir rahatsızlık var böyle, tamam mı? Dışarıda bahçelerde sohbet muhabbet ediyorlar. Şöyle böyle diye salıncak sesi geliyor ama hani normalde saat 9'da falan eve girerler. 9.30-10 gibi yani. Ben uyurum. O sesi de hayatta duydum. Hatırlıyorum. Herhalde diyorum bu saate kadar çocuk uyanık kalıyor. Ne bileyim yani. Ama bir diye sürekli o kum taş sesi de geliyor bir an. Tamam, hani böyle ayakları yere vura sallanıyor böyle. Arkada kalıyor o da böyle. Bakamıyorum da camdan lan ne yapıyor bu çocuk diye. Abi neyse. Ya dedim bir şekilde uyudum. Ertesi gün oldu böyle. Aşağı indim. Bizim o işte aile dostlarına bir tane söylüyorum. Ya dedim, çocuk ne kadar geç saate kadar sağladı dedim. Yok ya, onlar dün bizle beraber yattılar dedi, tamam mı? Saat 10 falan gibi böyle. Dedim nasıl ya, salıncak sesi duydum falan, rüzgardan dedi sallanmıştır falan. Ha dedim tamam o zaman, yani mantıklı geldi. Durdum oğlum, sesi de geliyordu böyle. Toprak sesi geliyordu. O bir şey öyle, çıktım bakacağım böyle salıncağa diye. Abi baktım salıncağın altı 1,5 metre falan kazılmış böyle. Ve hani komple kazılmış, şu kadar genişlikte. Altıma ne yaptığımı çok iyi biliyorsunuz, her videoda söylemeyeceğim. Ve hani ben nedense bilmiyorum, o an refleks olarak böyle g***ın korkusundan kendim kapattım orayı böyle. Hiç böyle bir şey demedim. Hala altıma s***yorum hatırladıkça. Bir şey soracağım, böyle Tepki verin lan diye. tek ayak genişliğinde miydi? Yok yani tek ayak değil, bayağı yani bir yetişkin için evet belki. Bayağı şöyle yani şu genişlikte. Ha. Ve hani çok, şimdi dedim ya taş yani hani zemin değil mi? Taş gitmiş toprağa kadar kazılmış böyle. 1,5 metre. Çok rahatsız abi yani. Hiçbir fikrim yok yani. Keşke uyumasaydım, inip baksaydım gece. Ben daha da Keşke korkucu. bakmasaydım. Galiba ben iyi bakmamışım. Tek ayak mı diye sormamın sebebi, ayağı olmayan tek bacaklı bir tane çocuk hayaleti böyle. Normal hayalet sıkıntı değil. Ha, tek ayak. Ha Hayaleti ya. Kusura bakma, 2 bacağı var bunun. Çocuk ama yine o kurtarıyor. Geç ya, geç vallahi geç. Sağdan gidiyoruz bu sefer. İlk hikayemiz bittiğine göre bu hafta sağ baştan gidiyoruz. Ekine geçebiliriz. Şimdi Japonya'da olduğum sene 2015-2016. 2016. Bu 2015'te oldu, Ekim ayında oldu hatta. Evet, Ekim ayında oldu. Ondan sonra öğrencilerim vardı, böyle 4-5 tane işte üniversiteli genç, İngilizce konuşma pratiği olsun diye böyle okuldaki... Yabancı bulmuşuz, İngilizcesinden faydalanalım. Aynen öyle. Ve bunun için bana da para veriyorlar. Başı oh ne güzel yani. Ondan sonra ne dedi? Ben de her böyle hafta dikkatlerini de çeksin, cezbetsin vesaire falan diye konuşma konularını değiştiriyorum.
Ondan sonra bir gün en sonunda konular bitti. Bunlara sordum hani ne konuşalım. Ondan sonra bunlar da dediler ki böyle korkulu hikayeler anlatalım mı falan dediler. Dedim ne kadar güzel. Ondan sonra iyi dedim olur. Ondan sonra bunları işte toparlamışlar, birkaç tane hikaye getirmişler. Bir tanesi var. Tüylerim diken diken oldu. Tüy diken. Ondan sonra bu ne urban legend, şehir efsaneleri. Ay siz Türkler ne diyor? Ne diyor ben bilmiyorum. Şehrin efsanelerinden bir tanesi. Mitolojik minik yaratıklar var, kappalar, göl perileri gibi bir şey. Minik dediğin bu arada bayağı benden uzun olabiliyor yani. Ha evet. Yani. İşte, minik. Kappayı boyuna göre sınamayacaksın. İşte önemli. Çünkü aynen. Endişel. Ondan sonra bunlarla ilgili bir hikaye anlattı bana. Dedim hadi anlat bakalım neymiş? Bunlar küçükken gece geç saatte eve dönmesinler diye, hani hava kararmadan eve dönsünler diye diyorlarmış bunlara. Hani eğer geçe kalırsanız kappalar sizi kaçırır. Ha neden? Çünkü kappalar çocuk kaçırıyor. Çok özür diliyorum. Bu arada göl kenarında peri dediğine bakmayın. Bayağı böyle kuş gagalı, kaplumbağa Ben tipli, benim bildiğim de kel, öyle. çirkin yaratıklar, yosunlu mosunlu böyle ve çocuk kaçırıyorlar. Hayır. Çok kötü. Çünkü çocuk kaçırıyor. Bunu yapacağım, çocuk kapıyorlar. Hayır. Ay. Ben gidiyorum. Ondan sonra neyse. Demişler ki bunlara gece geç vakitte dönmeyin diye kappalar sizi kaçırır. Ondan sonra bunlar da tamam korkuyorlar erkenden hava kararmadan eve geri dönüyorlar. Bizdeki öcü mantığı gibi. Ha. Korkutmaca böyle. Ha. Aynen. Yabani. İşte ezandan önce ezan okunurken eve dön kafası yani. Aynen öyle. Ondan sonra neyse bir noktada anladığım kadarıyla küçük çocuk kız 6 yaşında erkek kardeşi de 4 yaşında bu sırada. Bayağı korkmuşlar anladığım kadarıyla bu kappa muhabbeti yüzünden. Ondan sonra rüyalarına falan giriyor. Neyse bir gece kız uyanıyor. Ondan sonra çocuğun üzerinde böyle bir karaltı görüyor. Ufak bir karaltı şöyle şu boy, su şişesi boyutunda yani. Ondan sonra Allah Allah falan diyor böyle ama hani hareket de edemiyor. Esprimi yapıyorum. Çok korkunç. Çocuğa kara basmış, ben neden hareket edemiyorum diyor. Önden haber ver. Kes. Neyse hareket edemiyor. Çocuğun üzerinde bir karaltı görüyor falan ama herhalde korkudan hareket edemiyor. Ondan sonra ve uykuya bir şekilde geri dönüyor. Ondan sonra ertesi sabah kalkıyor. İşte bakıyor yanında erkek kardeşi yok. Ondan sonra içeri gidiyor. Hani kalk uyandınız mı? Beni niye uyandırmadınız falan filan. Ondan sonra yok hani uyumuyor muydu? Hani daha uyanmadı, gelmedi yanımıza. Ondan sonra Anne baba da ne kadar rahat Aynen böyle. öyle. Ama- Çocuğun gelecek. Ya yukarıda yok, gelmedi mi yanınıza? Ha uyumuyor muydu? Ha, olur öyle. Uyumuştur diye. İşte bu muhabbet olunca bunlar bir delleniyorlar. Hani bütün evde çocuğu arıyorlar. Bulamayınca polise haber veriyorlar. Çünkü bu sırada mahallede bunların çevresinde çocuk kaçıran da bir eleman var. Lakabı kappa. Lakabı Kappa. Ondan sonra neyse polise falan haber veriliyor falan derken kız işte ben diyor gece böyle bir şey gördüm diye bu şeyi de anlatıyor. Ama diyor hani kappa sandım ben falan yapıyor böyle. Acaba diyor kappalar mı kaçırdı falan filan derken gün bitiyor bu şekilde. Kızcağız tek başına odada korka tekrar yatıyor. Ondan sonra sabahleyin uyandıkları zaman kapının dışında böyle bir titreme, böyle hadıdıdıdı, ağlama, böyle bir burun çekme falan sesleri geliyor kapıların dışında. Kapıyı açıyorlar, çocuk sırılsıklam. Ondan sonra üzerinde böyle yosun parçaları falan var. Abi. Ondan sonra böyle büzüşmüş, böyle kapının önünde yatarken buluyorlar çocuğu. Kim götürdü senin diyorlar. Kappa diyor çocuk, göle götürdü beni diyor. Ondan sonra ama Satamadan getir. satamadan getirmiş herhalde. Kim hani seni bir adam mı kaçırdı, bir şey mi oldu bilmem ne falan filan. Yok diyor, kappalar kaçırdı beni diyor. Eve falan Böyle gidiyor yani hikaye. o derece. Abi O ne rahatsız. abi? Evet. Rahatsız yani. O halde kanun hikayesine geçebiliriz. Evet, anlatacağım hikaye Amerika'da geçiyor. Bizdeki körebe mantığının tam tersi bir oyun oynuyorlar. Hani bizde gün ışığı varken birinin gözü bağlanır, millet arar ya. Onda tam tersi, güneş battıktan sonra karanlık bir ortamda ebenin bir şey oluyor. Ebe mi? Ebe olan kişinin
Bir adet feneri oluyor. Herkesi arıyor. Bir çeşit saklambaç, körevi gibi bir oyun. Oynanırken bizim ana karakterimiz çocuk şeye saklanıyor. Bir arka bahçede çalıların oraya saklanıyor. Arkasına geçiyor. Bekliyor. Etrafta ebe olan kişi geziyor. Bir anda çalıların arkasında saklanırken gözüne bir ışık tutuluyor. Aha diyor, yakalandık. Ama ışığı tutan hiçbir şey demiyor. Tamam yakalandım diyor. Tamam artık ebe benim diyor. Ama hala bir şey yok. Ne oluyor ya diye falan şey yaparken kalkıyor böyle. Uzun bir adam var. Ha diyor kesin evin sahibi arka bahçesinde şey yaparken beni gördü hani kovacak. Adama hiçbir şey demiyor. Allah Allah ne oluyor falan derken böyle hafif korkuyor. Bir şey demediği için adam gerilemeye başlıyor. Geriledikçe adam takip ediyor. Bizimki geriye adım atıyor. Adam takip ediyor. Ama karanlık olduğu için çıkaramıyor ne olduğunu, niye öyle bir şey olduğunu. Bu çocukların oyun oynadığı mahallenin de son ucuna doğru bir ormanlık bir alan var. Sınırı o, oyunun sınırı o. Çünkü ormanda birini bulmak çok zor olduğu için hele gece zamanı. Gece. Evet. Sınır o aslında. Ormanın içine girmeleri yasak. Oyun kuralı olarak. Akıl etmişler İşte, aslında evet. çocuklar olarak. Aynen. Çocuk salak yani. Ormanı bulamazlar diye gider yani. Bir de ormanın sonunda da göl var bir tane. Kaybolmaları da çok olası bir olay. Bayağı korku filmi haritası Aynen. yapmışlar böyle. Yazıyorduk gölet. Orman. Oyun alanı. Dediğim gibi bizim çocuk geri çıktıkça adam da gelmeye başlıyor. Bizimki çok korkuyor. Yardırıyor. Ormana doğru yardırıyor. Aferin. Gidiyor ormana giriyor ama koştukça adam da tabii ki arkasından koşuyor. Gidiyor bir çalıların ormanın ortasında bir yere saklanıyor. Altına giriyor çalıların. Adam geliyor çatır çutur etrafı arıyor, ışığı çeviriyor. Sürekli sesler çıkıyor etraftan falan. Birkaç dakika sonra kesiliyor sesler. Diyor hemen döneyim. Sıçmayalım. Ormandan çıkıyor. Mahalleye geri dönüyor. O sırada tabii ki yolun ortasında yürüdüğü için yakalanıyor. Ebe diyor, yakaladım seni diyor. Al ışığı artık ebe sensin. Korkak çocuk, korkuyor yani. Ya, oynayacak oyunu artık hani. Neyse diyor, kesin biri gördü ama bir şey demedi. Şu an ışığım da var. Çok zeki olduğu için gidin bakayım diyor. Çok zeki. En azından içim rahatlar kim olduğunu görünce. Çünkü mahalle herkes birbirini tanıyor zaten. Neyse gideyim bakayım diyor. Giderken ormana doğru ışığı tutuyor. Bir ağacın arkasında tanıdığı bir şey görüyor. Kızı görüyor. Charlotte diye. Ağacın arkasından şöyle bakıyor. Çocuğa garip gelen şu. Charlotte aslında çok bir kız. Korkak. Bu tür oyunları da sevmiyor ama işte çocuklarla hani sosyalleşme babını oynuyor. Ve genelde evinin çok yakınına saklanıyor. Ormana gidecek bir insan. Aynen. Yani çok çabuk korkan biri. Hemen evine kaçan biri aslında normalde oynarken. Ormanda görünce çocuk çok şaşırıyor. Charlotte niye ormana gitsin ki diyor. Hani zaten sınırda ve korkak kız. Niye oraya gitsin diyor. Ama kız hala böyle duruyor. Hareketsiz bakıyor. Charlotte gördüm seni diyor. Yok tepki yok. Charlotte görüyorum seni. Ebe sensin diyor. Hala tepki yok. Diyor millet Charlotte'ı görüyorum. Yok ama tepki vermiyor. Gel çıkmıyor ormandan diyor. İşte bizimki çocuklar toplanıyor böyle. Görüyorsunuz değil mi ya falan yapıyor. Adam çocuklar diyor. Görüyoruz yani orada duruyor. Çağırıyorlar. Charlotte gelsene artık göründün artık falan diye. Yok kız böyle hala bakıyor. Yan bir şekilde duruyor. Hafif böyle bir saçma bir şeyleri var ama. Arada bir var böyle. Titreme aynen titreme şeyleri var. Durumu var ve ağzı böyle hafif yarım açık bakıyor. Ne oluyor ya falan derken bir anda böyle Charlotte ayağa kalkar gibi yapıyor. Ağacın arkasına gidiyor, kayboluyor. Tabii bu durumdan bizim çocuklar ilgilenip ne oluyor lan derken ailelerine haber veriyorlar. Diyorlar böyle böyle bir şey oldu. Bizim çocuk direkt Charlotte'ın ailesinin evine gidiyor. Kapıyı çalıyor diye böyle böyle bir şey oldu. Sizin kız ormanda tepki vermedi. Çağırdık. Biz ona bakıyoruz, o bize bakıyor. Tepki vermedi diye. Adam tamam diyor, ışığını alıyor kendi fenerini. Aramaya çıkıyor diyor, haber verin millete. Onlar da baksın. Bütün mahalleyi ayaklandırıyorlar artık gecenin köründe. Herkes kalkıyor işte pencerelerini açıyor, perdelerini, ışıkları açıyor ki hani olsun. Işık o, aydınlansın ortam. Herkes işte fenerlerini alıyor, çıkıyor. Polis aranıyor falan. Polisler geliyor. Bütün gece arıyorlar. Bulamıyorlar. Ertesi gün
arama devam ediyor tabii kızın bulunması gerektiği için. Ormanın sonunda artık o göletin başında bir lağım şeyinde, çukurunda kızı buluyorlar. Ölü bir şekilde. Karnı kesilmiş, boynu kırılmış bir şekilde buluyorlar. Herkesin oluyor tabii. Bunu kim yaptı, niye yaptı? Arıyorlar. Günlerce, haftalarca arıyorlar. Bırak yapan adamı bulmayı, hiçbir izini bulamıyorlar. Hiçbir yerde izi yok adamın. Herkes ne oluyor ya falan derken diyorlar artık kim geldi, hani kaçırma olayı da yok. Bu mahalle de aslında hani sakin bir mahalle. Ne oluyor falan derken bir artık haftalar geçiyor aradan. Herkes bir sakinleşiyor. Tekrar oyun oynamaya başlıyorlar. Bizim çocuk da hani tekrar başta söylediğim çocuk oyun oynamaya devam ediyor. Gidiyor yine aynı çalıya saklanıyor. Uzakta böyle ebe koşuyor, görüyor ışığını. Tak diye bir ışık beliriyor önünde. Çocuğu bir daha bulamıyor. Kim anlatmış bu hikayeyi o zaman? O kadar uzundu ki yarısında korkmayı bıraktım. Çocuk eğer şimdi bir dakika kim anlatmış bu hikayeyi o zaman? Ben de. Onu da bilmiyorum. Şehir efsanesi. Aynen. Ben yarısında bıraktım abi. Okey. Charlotte zaten ağacına ölü kesin. Muhtemelen tamam. Bay bay Charlotte diyor. Kaç dakika oldu? 8 dakikayı geçtik herhalde. Sekiz. Oldu o zaman. Doğru programımı Allah belanı versin.